uyuşturucu testinin sonuçlarının gelmesi ve saç örneğindeki saç örneğinde kokain bulunması, saç kokain çıkması bayağı bir sıkıntılı durum. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran için kanda, idrarda ve tırnakta negatif çıktı ama saçta yasaklı madde bulundu ve bu da Saadettin Saran'ın bayağı bir suçlamayla karşı karşıya olacağını gösteriyor arkadaşlar. Yalnız Saadettin Saran biraz önce açıklamada bulundu ve yapılan testi kabul etmedi arkadaşlar. Saadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü Başkanı, Saran Holding Başkanı, iş adamı Saadettin Saran yaptığı açıklamada hayatı boyunca kokain kullanmadığını, bırakın kullanmayı yakından dahi o maddeyi görmediğini söyledi. Saadettin Saran'ın açıklaması gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Saadettin Saran'ın bu konuda söylediklerini kısaca okumak istiyorum size. Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak bilgilendirme gereği doğmuştur diyor. Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır diyor Saadettin Saran. Bu yöndeki iddialar şahsımı hedef alan ve kişilik haklarımı ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir diyor Saadettin Saran. Saadettin Saran temsil ettiğim kurumları derken burada elbette Fenerbahçe Kulübü'nü temsil ediyor öncelikle ve bu sözüyle de Fenerbahçe Kulübü'nü kastediyor. Saadettin Saran Fenerbahçe Kulübü'nün de yıpratılmak istenildiğini kendi üzerinden ima ediyor burada arkadaşlar. Çok enteresan bir suçlama Saadettin Saran tarafından. Bu süreçte yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu ve açıkça da ifade etmek isterim diyor. Yeniden test yapın bana diyor. Bu kapsamda söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir. Savcılıktan yeniden test isteyeceğini söylüyor Saadettin Saran ama devam ediyor peki. Bununla birlikte uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Onlar kabul edilmiyor Saadettin Saran, sen de biliyorsun. Resmi kurumlar sivil kuruluşların testlerini kabul etmiyorlar. Ne çıkarsa çıksın sonuçları. Üniversite dahil yapmış olsa Adli Tıp Kurumu, devletin resmi kurumunun test sonuçlarını savcılık kabul ediyor. Şimdi şöyle arkadaşlar, eee, Saadettin Saran Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cumartesi günü savcılıkta ifade verdikten sonra savcı tarafından test yapılması için kanından, idrarından ve saçından örnek alındı. Saadettin Saran tekrar bir tekrar değil, testten geçirildi. Yani yasaklı madde kullanmış mı, kullanmamış mı? Ve Adli Tıp Kurumu bugüne kadar gözaltına alınan ya da işte uyuşturucuyla ilgili sorgulanan tüm kişileri bu Adli Tıp Kurumu'na gönderiyor. Adli Tıp Kurumu, devletin kurumu, Adalet Bakanlığı'na bağlı, direkt devletin kurumlarına bağlı. Zaten devlet kurumu. Onların yaptığı resmi bir kurum olduğu için onların yaptığı test sonuçları tartışılmaz kabul ediliyor savcılık ve mahkeme tarafından. Onlar üzerinden işlem yapılıyor. Şimdi Saadettin Saran'ın burada Adli Tıp Kurumu'nun raporunu kabul etmemesi ve orada bir şaibe olduğunu ima eder bir açıklama yapması, hata, hata, yanlışlık hepsi olabilir. Kasıtlı olarak yapıldığını da şu sözlerle ima ediyor ama temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir demekle. Bir daha bakalım. Bu yöndeki iddialar şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası. Kasıtlı yapılıyor demek istiyor.
karalama kampanyası niteliği taşımakta olup aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir. Yani burada Fenerbahçe'yi de yıpratmak istiyorlar demek istiyor. Yani Adli Tıp Kurumu bunu kabul eder mi? Saadettin Saran'ın yeniden beni teste sokun isteğini. Eğer kabul ederse bugüne kadar pek çok insan o zaman pozitif çıkan insanlar bizi de derlerse ne olacak? Bizde de yanlışlık oldu. Bizi de yanlışlıkla pozitif çıkarmış olabilirler. Bizi de tekrar teste sokun derlerse yüzlerce insan, binlerce insan bununla baş edilmez ki. Yani burada ben zannetmiyorum Adli Tıp Kurumu'nun yeniden Saadettin Saran'a test uygulayacağını. Saadettin Saran'ı bugün Adli Tıp Kurumu, bugün savcılık yeniden ifadeye çağıracaktır bence. Ve o ifade sonucunda da tutuklansın ya da tutuklanmasın diye mahkemeye sevk etme ihtimali vardır arkadaşlar. Yani prosedür gereği test sonucu bekleniyordu. Test sonucu çıktıktan sonra savcılık nasıl hareket edeceğine karar verecektir diye düşünüyorum. Ama Saran'ın açıklaması da çok enteresan. Peki bu Fenerbahçe kulübü başkanlığını bırakmasını gerektirir mi, gerektirmez mi? Bunu biraz sonra konuşacağız arkadaşlar ama öncelikle ben bir detay vardı, ona bakmak istiyorum. Şimdi Saadettin Saran'ın testinin pozitif çıkması, Saran hakkında 3 ayrı suçtan yargılama yolunu açabilir arkadaşlar. Burada savcılığın ne isteyeceği önemli. Saç örneğinde kokain ve metabolitleri testinin pozitif çıkması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir de adli tıpın bu raporu. Saran İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermişti ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Şimdi saç testleri biliyorsunuz arkadaşlar 90 gün, hatta bazı maddelerde son 6 aya kadar sonuç verebiliyor, sonucu ortaya koyabiliyor. Saçı uzun kesip de teste sokarsanız bir santim senede, ayda 1 santim 130 milim uzuyor saç ve 4 santim saç keserseniz son 30 günün kullanmış mı, kullanmamış mı, son 3 ayda kullanmış mı, kullanmamış mı onu anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Teste 4 santim saç sokarsanız, ne kadar uzun sokarsanız teste, ne kadar uzun keserseniz saçını insanın o kadar geçmişe dönük olarak yasaklı maddeyi kullanmış mı, kullanmamış mı ortaya çıkarabiliyor saç testi. Saç testi o yüzden en itibar edilen, yani kan ve idrarda çok kısa süre önce kullandıysa çıkabiliyor ancak. Evet, Saran hakkında uyuşturucu madde kullanma suçlamasının yanı sıra biliyorsunuz uyuşturucu madde kullanmak da yasak arkadaşlar. Toplum içinde bir algı var, bir yanlış bilgi var. Uyuşturucu kullanmak yasak değil, hapis cezası yok diye. Türk Ceza Kanunu madde 191, uyuşturucu madde kullanan kişiler 2 yılla 5 yıl arası yargılanır diyor. Ama öncelikle kanun uyuşturucudan kurtulmasını, arınmasını, tedavi görmesini, iyileşmesini öncelikle ele alıyor ve uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişiyi önce doktorlara yönlendiriyor, tedaviye yönlendiriyor savcılık. Tedavi ol gel diyor. Öyle, eğer tedavi olup gelirsen seni diyor hapsetmeyeceğiz. Bunu başaracaksın, başarmalısın diyor. Ve eğer kendisine tanınan süre içinde tedavi olur da iyileşti, uyuşturucudan arındı raporuyla savcılığın karşısına gelirse o kişi hapis cezası uygulanmıyor. Ama tedaviyi yarım bırakır, tedavi olmadan gelirse bu sefer 2 yılla 5 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanıyor kişi. Şimdi Saran uyuşturucu kullanma suçlamasının yanı sıra eski Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'ye uyuşturucu temin etme ve uyuşturucu kullanmayı kolaylaştırma suçlarından da
işlem görebilir, işlem yapılabilir arkadaşlar. Aralarındaki konuşmalarla ilgili çünkü, savcılığa ifade verirken kendisi, Saadettin Saran bu film replikleri, izlediğimiz filmlerdeki repliklerdi bunlar, şakalaşıyorduk demişti. Bu uyuşturucu, konuşmalarıyla ilgili, Ela Rümeysa ile yaptığı konuşmalarla ilgili ama savcılık Ela Rümeysa'yı, tekrar, ifadeye çağırmıştı cezaevinden ve sormuştu kendisine, "Bu yaptığınız konuşmalar Saadettin Saran'la şakalaşma mıydı, film replikleri miydi? Doğruyu söyle." Diye ve Ela Rümeysa da uyuşturucu konuşmasıydı onlar demişti. Dolayısıyla Saadettin Saran'ın durumu bayağı bir sıkıntılı arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Eğer bu testi pozitif savcılık kabul ederse bugün gelen test sonucunu, kullanma, yasaklı madde kullanma, Ela Rümeysa'nın bu yazışmalarından ve Ela Rümeysa'nın aleyhinde verdiği ifadeden dolayı Ela Rümeysa'ya uyuşturucu temin etme ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, yer bulma, yer gösterme, suçlamasıyla hakkında dava açılabilir Saadettin Saran'ın, ve bu da bayağı bir sıkıntı doğurur Saadettin Saran için. Saadettin Saran bu maddeyi hiç kullanmadığını daha önceki ifadesinde de, cumartesi günü savcılığa ifadesinde de, söylemişti arkadaşlar. Şimdi de hiçbir şekilde kullanmadığını söylüyor. Basına yansıyan WhatsApp yazışmalarıyla ilgili olarak da bir açıklama yapmıştı Saadettin Saran. Bu yazışmaların maksatlı bir şekilde dolaşıma sokulduğunu söylemişti. Yıllar öncesinden tekzip edilmiş bazı görüntülerle de şahsına yönelik bir algı operasyonu, karalama kampanyası başladığını, iftira atıldığını söylemişti arkadaşlar. Saadettin Saran'la ilgili olarak, Saadettin Saran'la ilgili olarak nasıl bir sonuç çıkacağı, nasıl bir savcılığın uygulama yapacağı, herkes tarafından çok merak ediliyor. Saadettin Saran'ın Assos'taki evinde de yasaklı madde kalıntıları bulunduğunu, Saran'ın bunların yasaklı madde olmadığını, başka şeyler olduğunu söylemesine rağmen yapılan tahlillerde o kalıntıların yasaklı madde olduğu tespit edilmişti. Saadettin Saran'ın Assos'taki çiftlik evinin bekçisi İstanbul'a getirilip savcılıkta ifadesi alınmıştı. Ve bekçi serbest bırakılmıştı daha sonra arkadaşlar. Saadettin Saran suçlamaları kabul etmiyor ama, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'nı bıraksın diyenlerin sesi de gittikçe yükseliyor arkadaşlar. Saadettin Saran, "Ben bunu kullanmadım, ben temizim, ve gerekirse yeniden, benim, örneklerim alınsın." diye kendisini adeta paralıyor ifade etmek için savcılık bunu dinler mi ve Saadettin Saran Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'nı bırakmalı mı arkadaşlar? Şimdi spor hukukçuları bu konuda ne söylüyor? Bu çok önemli. Spor hukukçuların görüşü çok önemli arkadaşlar. Saadettin Saran'ın mevcut durumunun başkanlığa devam etmesi için uygun mu, değil mi? Devam edebilecek mi, başkanlık görevine? Çünkü Fenerbahçe Kulübü 30 milyon taraftarıyla bu ülkenin 1907 yılından beri, şerefli bir şekilde Türkiye'yi hem yurt dışında temsil eden hem saygın üyeleriyle bugüne kadar ülkede, çok güzel bir, iz bırakmış olan bir spor kulübü. Sadece futbol kulübü değil, çok, şerefli bir spor kulübü. Dolayısıyla böyle bir böyle bir sosyal olgunun, böyle bir sosyal kulübün, spor kulübünün, bir tepe yöneticisinin isminin kokain maddesiyle anılmasını hiç kimse kabul edemez. Fakat Saadettin Saran ne dedi bugün? "Ben yapmadım, ben kullanmadım, ben hayatımda bunu yakından dahi görmedim." dedi. Dolayısıyla şimdi savcılığın Saadettin Saran'la ilgili, atacağı adım çok önemli. Eğer savcılık Saadettin Saran'ın yeniden beni, eee, teste sokun isteğini dinlemez ve onunla ilgili adli soruşturmaya bildiği gibi devam ederse Saadettin Saran için bayağı bir sıkıntı olacak ama
Henüz Saadettin Saran, masum. Şöyle ki masum, henüz yargılanmadı ve hakkında bir hüküm verilmedi. Dolayısıyla, kendisi şu anda, suçsuz durumda arkadaşlar. Ve, dolayısıyla suçsuz durumda olduğu için, Saadettin Saran'ın başkanlığı bıraksın istemi ne kadar geçerli olur? Hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı yok şu anda. Spor hukukçuların söylediği. Eğer Saadettin Saran, başkanlığının, Saadettin Saran savcı tarafından tutuklanması için mahkemeye sevk edilirse hakimliğe, bugün bunun gerçekleşebilecek olduğunu iddia edenler var. Eğer sevk edilirse ve hakim de Saadettin Saran'ı tutuklarsa arkadaşlar, bir başkan vekili bu göreve devam eder diyor hukukçular. Fenerbahçe tüzüğünün 35'e 2. maddesine dikkat çekiyorlar. Fenerbahçe Kulübü'nün 35'e 2. maddesinde bu durumun açıkça yazdığı belirtiliyor. Yönetim kurulunda bir değişiklik olacağı da zannedilmiyor arkadaşlar. Saadettin Saran'la ilgili bir hüküm verilene kadar suçsuzluk karinesi var. Masumiyet karinesi var arkadaşlar. Saadettin Saran kimse suçlu olarak yargı kararı olmadan kimse suçlu olarak addedilemez. Burada da disiplin kurulunun da vereceği bir kararın olacağı zannedilmiyor arkadaşlar. Disiplin kuruluna sevk edilse dahi bir üye şikayet etse dahi Saadettin Saran'ı yargıdan çıkacak kararı disiplin kurulu beklemek zorunda hukukçulara göre. Yargıdan çıkacak, mahkemeden çıkacak kararı beklemek zorunda. Bu durumu Saadettin Saran'ın kendisi de talep edebilir. Eee, Disiplin kurulundan yargıdan çıkacak mahkemeyi beklemesi gerektiğini. Saadettin Saran'ın başkanlığı düşebilir mi? Tüzükte madde 36 var hukukçulara göre, spor hukukçularına göre. Eğer başkanlığı düşerse bir ay içerisinde olağanüstü seçimli genel kuruluna gitmesi gerekir. Fenerbahçe kulübünün. En son olarak Türkiye Futbol Federasyonu da hukuki süreci takip eder ve Türkiye Futbol Federasyonu Saadettin Saran konusunda yargı kararını bekler arkadaşlar. Yargı kararını bekler. Yargı kararı esastır. Eee, Zaten diyor ki spor hukukçuları, spor kulüpleri ve spor federasyonları 7405, 7405, 7405 sayılı kanunun 5. maddesinde de kesinleşmiş yargı kararının bekleneceği açıkça ifade edilmiştir diyorlar. Saadettin Saran'ın başkanlığının düşmesi şu anda mümkün gözükmüyor. Kendisi istifa etmezse, kendisinin de istifa etmeye hiçbir şekilde niyeti yok arkadaşlar. Saadettin Saran ben bunu kullanmadım diyor. Ben bunu kullanmadım ve hayatımda da yakından dahi görmüş değilim diyor. Söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve yeniden gerçekleştirilmesi konusunda savcılığa resmi olarak bugün müracaat edeceğini de söylüyor. Arkadaşlar savcılık bunu kabul eder mi? Bence savcılık bunu kabul etmez arkadaşlar. Saadettin Saran hiçbir çekincem yok diyor ama yani Saran için zor günler. Saadettin Saran için zor günler. Ela Rümeysa Cebeci'ni her şeyi karıştırdı, herkesi karıştırdı ve onun ifşalarının başka kişileri de gözaltına alınacağı, başka kişilerle ilgili de soruşturma açılacağı, onun yeni ifşaların olacağı da konuşuluyor arkadaşlar. Değerli dostlar, bir mesajlarına bakayım. Bruna Alkuşi, good morning diyor. Good morning. Mak Yüksel, bence saçlarına Rümeysa o maddeyi atmıştır diyor. Rümeysa diyor. Mak Yüksel. Arkadaşlar beğen yaparsanız memnun olurum. Ve abone olmadan izleyen dostlar, abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saadettin Saran'la ilgili gelişmeler sabahleyin birdenbire ortaya çıktı ve sizlerden
Pek çok soru geldi. Bilal abi bırakması gerekir mi yönetimi? Bazı arkadaşlar yönetimi bıraksın, Fenerbahçe'ye zarar veriyor şeklinde düşünüyorlar. Haklı olabilirler. Fenerbahçe Kulübü'nün isminin Saadettin Saran'la birlikte anılması gayet normal. Kulübün başkanı adam ve Fenerbahçe Kulübü'nün isminin de, uyuşturucu soruşturması, paralelinde geçmesi, düşünebiliyor musunuz? Saçında kokain bulunmuş, bir başkan ve, Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı. Şimdi Saadettin Saran, suçsuz elbette şu anda çünkü hakkında verilmiş bir mahkeme kararı yok. Ama öyle de olsa, ismi, uyuşturucuyla anılan bir başkan durumunda. Allah ona yardımcı olsun. Çok zor bir durumda. Masumiyet karinesini de unutmayalım. Herkes herkes suçu ispat edilene kadar, mahkeme hüküm verene kadar masumdur. Dolayısıyla, konuyu yorumlarken de, paylaşımlar yaparken de, sosyal medyada konuyu yorumlarken de buna dikkat edelim arkadaşlar. Eee, Ben yayını burada neticelendireyim ve başka çok çarpıcı bir konu vardı, ona bakacağım, göz atacağım. Eğer ilginç bulursam onunla ilgili de bir canlı yayın açmayı istiyorum biraz sonra. Kendinize lütfen iyi bakın. Bu akşam saat 18'de, normal yayınım, canlı yayınımda yine sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Oraya bekliyorum herkesi. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.